Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayfamda, Instagram sayfamda oldukça beğenilen, benim de yapmadan önce hiçbir fikrim yoktu ama benim de yaptıktan sonra çok beğendim ve yazın gerçekten bitmesine doğru yaptığım halde keşke yazın başına yapsaydım dediğim çantalardan biri olan, bakın, bu file çantayı yapacağız. Yapımı oldukça basit arkadaşlar ve isterseniz astarlı çalışabilirsiniz ama bence astarsız çok daha şık duruyor. Yani ve içindekiler de tahmin ettiğiniz gibi her şey belli olmuyor, yani içinde rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Ben astarsız kullanıyorum açıkçası ve altı sarkmıyor arkadaşlar. Daha önce de paylaşmıştım, ben de şaşırdım ama altı kesinlikle sarkmıyor. Şimdi öncelikle çantamı şu şekilde neyle yapacağımızı anlatacağım. Ben burada 20 santim burs kullandım ve tekrar size anlatmak için tekrar 20 santim burs kullanacağım. Burada benim elimde buradaki 200 gramlık bir kağıt ip, yerli ip galiba, çünkü biraz sert. Eğer ki şöyle bir püf noktası vereyim. Ben burada 150 gram kadar ip kullandım. Sardığım, bursu sardığım iple beraber 150-160 gram bir ip kullandım. Ama tabi bu ipin yapısına göre her ipin, her markanın değişik oluyor arkadaşlar. 200 gramlık bir ip işinizi görür. Burada şöyle bir şey var. Eğer yumuşak rafyayla yapacaksanız öyle tok durmuyor arkadaşlar. Bu yerli rafyalar, biraz sert olanlar daha tok duruyor. Bunu kağıt iple de çalışabilirsiniz ayrıca ama ben rafyadan çalıştım. Rafyadan çok güzel oldu gerçekten. Şimdi tekrar elimde böyle, bakın, şöyle kiremit rengi bir rafyam var. Dediğim gibi biraz sert. O yüzden duruşta biraz kalıp gibi durur. Eğer böyle kalıp gibi durmasını istiyorsanız çok yumuşak bir iple örmenizi tavsiye etmem. 3,5 milim tığım var. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi ben aynı bu şekilde ne kadar ölçüde yaptım, aynı sayıları, ölçüleri vererek size paylaşım yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bursumuzu sonradan, ilk önce buraya birleştirmeden önce rafya ipimize saracağız. Burayı da göstereceğim. Öncelikle örneğimizin taban kısmından başlayacağım arkadaşlar. Bunu da nasıl ölçtüğümü size göstereceğim. Bu arada videoma geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle videolarım daha çok kişiye ulaşmış olur. Ben de emeğimin karşılığını sayenizde yorum yaparak, abone olarak, videomu beğenerek almış olurum arkadaşlar. Ve inanın bu böyle şeyler bize çok motive oluyor. Daha çok böyle video çekme isteği uyandırıyor insanda. Yani emeğinin karşılığını alınca insan daha zevkle çalışıyor haliyle. Sizden ricam videomu beğenip arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ve altta yorum yapılan yerde sağ tarafa doğru yorum yapılan yere bastığınızda high puan çıkıyor arkadaşlar. Bu da benim videolarımın daha çok kişiyle buluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenen, videomu izleyen herkese ve videomun tarifini geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle benim bursum 20 santim ama siz istediğiniz büyüklükte bir burs kullanabilirsiniz. Burada zaten zincir işi değil, ölçü işiyle yapıp göstereceğim. Zaten aralarda dediğim gibi istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın şu şekilde ölçüyorum. Benim bursum 20 santim arkadaşlar. Şimdi burada zincirimizi çekerek başlıyoruz. Zincirimizi biraz büyükçe, yani yanlardan taşıyacak şekilde çekeceğiz. Burada sayı vereceğim ama herkesin dediğim gibi ip kalınlığı, tığının farkı, ipinin çeşidi farklı olduğu için hani sayılar tutmayabilir. Elinin gevşek işlemesinden bile değişir arkadaşlar. O yüzden siz sayıya çok takılmayın. Ölçüleri zaten anlattığımda anlamış olacaksınız. Öncelikle şöyle zincir çekerek başlıyorum. Biraz ipimi uzun bıraktıktan sonra kısaltabiliriz. Şimdi ben bu zincirimi çekeyim. Sonra kaç tane çektiğimde size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, zincirimi çektim. Burada zincirimizin, ben kilit zincirini saymıyoruz burada.
45 adet zincir çektim ama bakın benim ipim bu ipim burada kullandığımdan daha kalın. O yüzden bu sayılar değişir. Dediğim gibi ben size ölçüyü göstereceğim ve her boyda Bursa'da çalışabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, şu şekilde fazlaca bursumuz geçecek şekilde zincir çekiyoruz. Şimdi burada bakın ilk önce tabanımızı yapıyoruz. Bu tabanımızda burada ben 8 adet bakın böyle kutucuktan oluşuyor. Yukarıdan aşağı 8 adet kutucuktan. Şimdi gösterdiğim ölçüyü verene kadar burada kutucuk yapacağız. Ama dediğim gibi bu ipim biraz daha ince olduğu için burada 8 sıra kutucuk yapmışım. Yukarıdan aşağı, yani kalınlık bakımından. Ama ipim kalın, eğer 7 sırada da bu kalınlığa ulaşabilir. Yani dediğim gibi ipinize göre bu kalınlığı da siz değişebilirsiniz. Mantık aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi zincirimizi çektikten sonra arkadaşlar şimdi ölçüyü göstereceğim. Yaptığımız kutucuklar, bir kutucuk burada, bir kutucuk burada dışarıda kalacak şekilde tabanımızın buradaki genişliğini ayarlayacağız arkadaşlar. Bakın ölçerek, tamamen bursa ölçerek yapacağız. Zincirimizi 5 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. bakın arkadaşlar, ip biraz kalın. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 adet zincir çektik. Şimdi bakın bu şekilde alttan 5 adet zincir çektiğimiz dibinden 2 adet sık iğne atlıyoruz, zincir atlıyoruz. Üçüncüye batıp ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 1 2. Burada zaten dönüşlerde 2 adet trabzanımız, 1 adet batış noktamız olacak kenarda. Şimdi şu şekilde artık devam edeceğim. Bakın 1 2 adet zincir çekiyorum. 1 2 adet zincir atlıyorum alttan. 3. zincirimizin içine batıyorum ve bu şekilde bakın ikili trabzan ve kutucuklarımız oluyor. 1 2 adet zincir çekiyorum. 1 2 tane zincir alttan atlıyorum. Üçüncünün içine batıp ikili trabzan halinde bakın şu şekilde kutucuklarımı yapıyorum. 1 2 tekrar aşağıdan 3. zincirimin içine batıyorum. Burada dediğim gibi ölçüde bursunuza göre zincirimizi ayarlayacağız. İstediğiniz boyda bursta bu işlemi yapabileceksiniz. Üçüncünün içine batıyoruz. Şimdi ben tam ayarlamamı yaptığımda size biraz daha yapayım, ne kadar kutucuk olduğunu ve nasıl ayarlaması gerektiğini göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, bakın karelerimi yaptım. Burada fazlalık ipimde kaldı. Burada ölçü sistemimiz şu şekilde arkadaşlar. Bakın bursumuzu ölçüyoruz. Birer tane burslardan artacak kutucuk şeklinde bu ölçümüzü buna göre ayarlıyoruz. Yani ben bu çantamda böyle yaptım. Dediğim gibi birer tane yanlardan kutucuk kalacak şekilde kutu sayımızı yapıyoruz. Kutularımızı da gene sayalım. 1 2 3 4 5 15 adet kutucuğum var arkadaşlar. Dediğim gibi ipliğin kalınlığından incelerine göre değişir. Burada baz almanız gereken şu şekilde ölçtüğünüzde dediğim gibi bursunuzun yan tarafından bir tane kare kalması, bu kadar. Şimdi tekrar buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Burada 5 adet zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 dönüş yapıyoruz ve dönüş yapınca tekrar koyalım. Dönüş yaptıktan sonra tekrar tepelerine batarak şu şekilde bakın trabzanlarımızın tepesine batarak şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Burada 5 tane çekmemizin sebebi 2 tane zaten ikili trabzan için, bir tane sonra etrafını dönerken batmamız gereken yerler buralar. Şimdi bu şekilde bakın ikili trabzanlar yapıyoruz. Kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Benim ipim biraz
diğer çantaya göre bakın arada 2 zincir çekiyoruz. Sonra tekrar bakın şöyle ortaya tepesine batıyoruz alttaki trabzanın ve 2 seferde çıkıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Şöyle alttaki trabzanın şöyle ortasından üstünden bakın şöyle gelecek şekilde örüyoruz. Bunu bu şekilde karşıya kadar geleceğiz. Karşıda da aynı şekilde dönüş yapacağız ama burayı da gösterdikten sonra modelimizi ilerleme aşamalarını tekrar size göstereceğim. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada da aynı şekilde bakın 2 tane zincir çekiyorum. Burada dönüşlerde biliyorsunuz 5 adet zincir çekmişim. Bunun üçüncüsüne batıp ikili trabzan yapıp yukarı çıkacağım arkadaşlar. 1-2 tanesini atlıyorum bakın. Şu şekilde. Bakın. Şöyle. Benim ipim biraz fazlaca kalın çıktı arkadaşlar. 4 numarayı da kaldırırmış. Eğer siz ipinize göre dediğim gibi tığ numarası seçebilirsiniz. Bakın yukarı çıktım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geri dönüyorum. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar kutucuklarımı yapacağım. Şimdi siz de dediğim gibi burada alt taban kısmı şurayı oluşturacağız önce. Ben burada dediğim gibi 8 sıra kutucuk yaptım bu şekilde. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Ama dediğim gibi ipim kalın. Bu bende şimdiki bu modelde 7 sırada olabilir arkadaşlar. O yüzden bunu ayarlayıp bakacağım. Ama dediğim gibi 7 sıra 8 sıra fark etmez. Hani siz istediğiniz ipiniz çok inceyse, eğer inceyse bir sıra daha fazla da yapabilirsiniz. Ama tam bu boyutlarda olsun diye bunu ölçüp yapacağım ben. Dediğim gibi şimdi öncelikle 7 sıraya kadar tekrar ben 7 sıra kutumu yapacağım arkadaşlar. Sonra duruma göre 8 sıramı 7 sırada kalması gerektiğini o zaman karar vereceğim. Size de belirteceğim. Taban kısmının yapımını bitirdim. Bu şekilde bakın dediğim gibi ölçtüm ve 8 sıra şu şekilde bakın yukarıdan kutucuklar aşağı kadar olan kutucuklar 8 sıra. Buradakinde aynı. Ben 8 sıra yaptım arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakın kutucuğumuzun boyu, yaptığımız tabanın boyu bursumuzdan bir tane kutucuk yanında taşacak şekilde olacaktı. Ve bunu yaptım. Bakın şöyle bir isterseniz ölçü vereyim ama dediğim gibi bunu bursa göre ayarladığımız için sadece yanlardan birer kutucuk kalması yeterli olur. Bakın benimki 24 santim gelmiş. Şöyle yüksekliğini de ölçelim. Daha 11 santim gelmiş arkadaşlar. Şimdi isterseniz ütü yapabilirsiniz ama ben bu çantada ütüyü önermiyorum. Şöyle önermiyorum. Daha dokulu ve güzel bir görüntüsü var bunun. Kabarık, yumuşamasını istemiyorum. Ütü yaptığımızda da biliyorsunuz örgüler bir tık yumuşuyor. Benim ipim sert bir rafya ama gene de yumuşamasını istemiyorum. Daha tok bir görüntüye sahip olsun. Çünkü zaten fil olduğu için. Şimdi burada gördüğünüz gibi son karemizi yaptık. Şimdi burada bir sıraya mahsus olmak üzere artışlarımız var ve dönüşlerimizi sağlayacak olan bölüme geldik. Burada bakın bu şekilde. Şimdi bu örgümüzün bakın ters tarafı. Evet arkadaşlar dediğim gibi burası örneğimizin ters kısmı. Yani ters kısmı aslında bir ters bir düz zaten yapıyoruz. Ama zincir çektiğimiz bakın şuralar terste kalıyor. Biz düz kısmından devam edeceğiz. Çünkü çantamızın ördüğümüz yeri düzde kalması için ve şu şekilde bakın sonuncu zaten işlemimizi şöyle çeviriyoruz ve tığımızdaki ilmeği de bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi İpliğinizi kesip bu taraftan bağlayabilirsiniz ama ben iplik kesmek istemediğim için iplik kaydırma yöntemiyle buradaki trabzana geleceğim. Çünkü örneğin buradan kurmayacağım arkadaşlar. Burada arttırım noktası olacak ve birleşim noktası. Buradaki yani ilk baştaki trabzandan değil bunun yan tarafındakinden başlayacağım bu sefer. Şimdi ilmek kaydırıyoruz arkadaşlar. 1 biliyorsunuz aralarda 2 zincir vardı. 2 bir de trabzan 2 zincir çektikten sonra bakın
Şu şekilde 3 trabzanın başına gelmiş bulduk. Gördüğünüz gibi hiç iplik kesmeye gerek yok. Şimdi burada aynı yaptığımız gibi 5 adet zincir çekeceğiz. Şimdi burada bu köşelerde bir sefere mahsus olmak üzere arttırmalarımız var arkadaşlar. Hem dönüşümüz kolaylaşacak hem de çantamıza şu formu verecek. Yani köşe kısımlarını verecek ve bu bir kereye mahsus olacak. Evet arkadaşlar, zincirimizi çektik. Şimdi burada bir püf noktası var. Bakın trabzanın burada tepesindeki, bakın sık iğneye batmıyoruz. Onun altındaki trabzanın hemen sık iğnenin altındaki boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Yani alttaki ikili trabzanın en üstündeki zincirin içine batıyoruz. Böyle daha sağlam olduğunu düşündüğüm için ben bu tekniği uyguluyorum. Ama siz normal trabzanın üstündeki sık iğneye de batabilirsiniz. Bakın tam burada sık iğnenin hemen altındaki boşluktan batıp ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Fark edilmeyebilir ama dikkatlice bakarsanız bu şekilde yapıyorum. Daha sanki sıkı bir görüntü ve kareler, sanki kutucuklar daha muntazam gibi oluyor. Köşeye kadar gelelim, devam edelim. Köşemize geldik. İlk köşemize. Burada dediğim gibi bir kere mahsus olmak üzere bütün köşelerde bir arttırım yapıyoruz ve dönüşümüzü sağlayacak. Şimdi burada tekrar bakın 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar ve burada 5 zincir çektiğimizde köşelerde battığımız gibi üçüncünün, bakın şurada üçüncünün içine batıyoruz. Bir ikili trabzanımızı yapıyoruz. Aynı normal köşe yapar gibi. 1 2. Şimdi 2 zincir daha çekiyoruz arkadaşlar. Bakın ve aynı noktaya bir kez daha batıyoruz ve tekrar bir ikili trabzan. 1 2. Bakın şu şekilde. Ve tekrar bir iki tane zincir çekiyoruz ve şurada gördüğümüz bakın trabzanın, bakın şu trabzanın tepesine batacağız. Artık yan tarafa döndük. Buraya yapacağız. Buralar biraz zor batabilir çünkü geri dönüş noktaları olduğu için. Burada da şu şekilde batabilirsem, tabi benim ipim bayağı sert çıktı arkadaşlar. Ama çok güzel bir görüntüsü olacak top. Bakın. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Yanlış yere batmışım. Ve bakın şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tepelerine batıp kutucuklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde buraya kadar geliyoruz. Burada da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Arttırım köşelerde bir sefer olmak üzere arttırım yapacağız. Tek bu arttırımları size tekrar göstereceğim tabi ama mantığımız bu. Bir seferlik sadece köşelerde bunu yapıyoruz. Onun haricinde başka bir arttırımımız yok. İki. 2 zincir çekiyoruz. 2. Bakın tekrar köşeye geldik. Burada başlangıç noktamıza bu iplerimizi iğneyle yürütüyoruz arkadaşlar. Direkt kesmiyoruz. Yürüttükten sonra kesiyoruz. Ben bunu yürüteceğim ama önce örneğimi yapayım, sonra gizleyeceğim. Şurada gördüğünüz gibi köşeye de zaten geldik. Buraya ilk önce bir normal trabzanımızı yapıyoruz. Birleşim trabzanı yapar gibi. 2. Şimdi 2 adet zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı noktaya batıyoruz.
Ve tekrar 2 adet zincir çekiyoruz. Bu sefer buraya geçiyoruz şimdi. Ve böylelikle hem çantamızın tabanından yukarı doğru çıkmış oluyoruz, hem de köşelenmiş oluyor. Yani yukarı doğru kenar yerlerimizi de oluşturmuş oluyoruz. Ama dediğim gibi sadece bu sıraya ait bu arttırım. Artık bundan sonra yukarı doğru spiral şeklinde örerek kutucuklarımızı yapacağız. Ta ki istediğiniz boya gelene kadar bunu yapacağız arkadaşlar. Bakın 2, artık burada bakın şu şekilde trabzanların tepelerine batıp ikili trabzan yapacağız. Bütün işlemimiz bu arkadaşlar. Şimdi diğer köşelerde de aynı işlemi yapacağız. Sonra bakın burada da yapacağız ve sonra burada birleşim yerini göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın bütün köşeleri döndüm ve dediğim gibi bu sıraya mahsus olmak üzere köşelerde bakın şöyle arttırımlarımızı yaptık. Burada da yaptım. Şimdi şurada birleşim noktasına geldik. Yani yukarı üst sıraya çıkacağımız nokta. Önce şu köşedeki arttırmamızı da yapalım. Bundan sonra bir birleşim noktamız olacak. Birleşim noktasını dediğim gibi bir üst sıraya çıkacağız. Buradan sonra artık spiral halde öreceğiz. Tabii ki spiral halde derken burada bir birleşim noktamız olacak gene. Sadece tabandaki gibi arkalı önlü örmeyeceğiz. Dolaşarak buradaki birleşim noktamızla beraber bu şekilde öreceğiz. Ve bakın şu şekilde köşede tekrar bir artırmamı yaptım. Sonra 2 zincir çektim. Şurada köşede var olan 5 adet sık iğnemizin üçüncüsüne batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar, aynı. Ve burayı tamamlıyoruz bakın. Gördüğünüz gibi. Ve bir üst sıraya çıkacağız artık. Şimdi buradan sonra artık hiçbir arttırma yok. Ve çantamızı ördükçe şöyle şu şekil yukarı doğru, bakın şöyle yukarı doğru çıkacak. Burada da istediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Ama ben kendi yaptığım boyutun sayılarını size vereceğim. Sonra bakın kaydırma yaptıktan sonra tekrar 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ve yine trabzanların tepesine batıyoruz. Bakın şu şekilde ve ikili trabzan halinde yukarı çıkıyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. İkili trabzanın altına bakın şu şekilde batıyoruz. Ve ikili trabzan halinde çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde ilerletiyoruz. Rafya ip örümü zor arkadaşlar. Yani yumuşak rafyalar evet oluyor ama benim tavsiyem size bu çantada çok yumuşak rafyayla çalışmayın. Çünkü tok bir görüntü olduğu zaman daha hoş durur. Kağıt iple de çalışabilirsiniz. Benim elimde böyle çok güzel bir kiremit rengi, taba rengi bir ip vardı. Ben bunu değerlendirmek istedim. Yazın bu bence trend olacak bu yazın. Ben de çokça çalışacağımı düşünüyorum bu çantalardan. Her renginden çalışmayı planlıyorum. Sizler için de önceden böyle videosunu çekeyim dedim. Artık bir dahaki yaza yapıp kullanırsınız. Şimdi dediğim gibi şuradaki köşeye kadar gelelim. Köşede tekrar köşe dönüşünü göstereceğim. Ondan sonra zaten olay aynı şekilde dönecek arkadaşlar. Bakın şimdi bir dönüş noktasına geldim. Burada da aynı şöyle 2 adet zincir çekiyoruz. Şurada hiçbir değişiklik yok. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 adet zincir çekiyoruz. Tekrar şurada arttırım noktasına yaptığımız batıyoruz. Tekrar ikili trabzan. Tekrar 2 adet zincir çekiyoruz. Bakın ve buraya tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Böyle devam ediyor. 2 adet zincir çekebilirsem ikili trabzan tepesine batıyoruz. Aynı şekilde ikili trabzan
Şimdi arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Köşelerimiz oldu. Artık buradan sonra burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Kafeslerimizi yapıyoruz. Burada tekrar, burada da aynı köşede trabzanlarımızı hep burada birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Buraya gelince ben tekrar göstereceğim ve zaten örgümüz artık bu şekilde dönerek aynı şekilde karelerimizi yaparak burada istediğimiz boyuta gelene kadar bunu çıkaracağız arkadaşlar. Ben tabii şuradaki birleştirmeyi de gösterdikten sonra bir kez biraz daha öreceğim ve ara ara tekrar gösterim yapacağım. Evet arkadaşlar bakın, son birleştirme yerine kadar geldim. Burada da gene köşelerimizin üzerine şöyle trabzanlarımızı yaparak kafeslerimizi oluşturduk. Burada tekrar birleşim yerine burayı tekrar göstereyim. 2 zincir çekiyoruz. Burada 5 adet zincir yapmıştık. 1 2 üçüncünün tepesine batıyoruz arkadaşlar ve ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Bakın, merak etmeyin, zaten hiçbir belli hiçbir şey olmuyor. Ve artık buradan sonra tekrar 5 adet zincir çekiyoruz. Ve artık arkadaşlar bütün, bakın, hatta böyle içeri doğru çukurlaşmaya başladı bile. Bütün karelerimizin üzerine, kafeslerimiz üzerlerine trabzanlara tekrar aralarda 2 zincir çekip trabzanlarımızı yapıp kafeslerimizi oluşturuyoruz ve sonda köşelerde yine aynı işlemi 5 adet zincirimizin üçüncüsüne batarak ilmek kaydırarak burada birleşim yapıyoruz. Tekrar üst sıraya çıkıyoruz ve örüyoruz arkadaşlar. Burada bakın, şimdi buradaki taban kafes sayılarını sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yani bu arttırımla birlikte 12 adet yukarıdan aşağı doğru yüksekliği 12 adet kafes arkadaşlar. Zaten şu an 2 tanesini yapmış bulunmaktayım. Ben bu kafeslerimi yukarı doğru tamamlayınca artık son sıraya geleceğim. Bunu tamamlayacağım. Dediğim gibi 12 adet kafese tamamlayacağım. Sonra burç sarım işlemine geçeceğiz ve en sonunda da şurada bakın, kafesleri tamamladıktan sonra bir adet sık iğne sıramız var. Bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi kafeslerimi tamamlayıp 12 sırayı tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben biraz ördüm, bakın şu şekilde yukarı doğru zaten çıkmaya başladı. Burada belki tam anlaşılmamıştır. Size tekrar belirtmek istiyorum. Bakın, burada normalde 2 zincir çekiyoruz. Biliyorsunuz kafeslerimizin arasında. Şu şekilde bakın, normalde sık iğnelerin başlarından bakın şöyle alıyoruz. İsteyen bu şekilde de yapabilir. Böyle yapan da var ama ben bu şekilde, bakın, şuradan trabzanın bunun altından direkt şu en son yaptığımız, bakın şurada ilmeğin altından ve üstteki trabzanın, bakın bu şekilde tam ortasından geçmiş gibi duruyor. Belki tam dikkatinizi çekmemiş olabilir. Tekrar belirtmiş olayım. Bakın, burası tepesi. Tepesinin hemen trabzanımız tepesinin hemen altından şu şekilde tığımızı geçiriyoruz ve ikili trabzan olarak yukarı çıkıyoruz. Bunu normalde bu böyle file çantaları yapan bu şekilde yapmıyor ama ben bu şekilde yapınca sanki bu kutular daha düzgün duruyor gibi hissettim. O yüzden bu şekilde yaptım. Ama tabii ki siz normal direkt şuradan tepesine batıp da yapabilirsiniz. Ama bu üst tarafta kutuları yaparken ben bu şekilde hemen trabzanın tepesini bir altından batarak kutularımı yapıyorum. Bana sanki dediğim gibi daha muntazam duruyormuş gibi geliyor. Ama dediğim gibi siz yapmak istemiyorsanız normal sık iğnenin tepesinden batarak trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Çünkü biraz zor oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, ben de zorlanıyorum. Rafya ip biraz sert olduğu için, ama bakın duruşu daha güzel duruyor gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi tercih sizin, isterseniz sık iğnelerin tepesine batabilirsiniz.
Bunu bu üstteki kutucuk taraflarına bu şekilde yapıyorum. Altta bu şekilde yapmadım. Normal sık iğnelerin tepelerine battım dediğim gibi. Ama üst taraftaki kutucuklarda bu şekilde spiral halde döndüğüm için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi bakın bu şekilde yukarı doğru çantamız çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu konuyu tekrar belirtmek istedim. Belki videoda ben de çok profesyonel olmadığım için çok hızlı geçebiliyorum ya da orayı tam belirtmemiş de olabilirim ama dediğim gibi tekrardan burayı belirtmek istedim size. Şu birleşmemizi de yapalım. Buradan sonra dediğim gibi şimdi artık tamamen yukarıya kadar olan kısmını tamamlayacağım ve sık iğne kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın son sıraya kadar geldim. Burada yalnız şöyle bir şey var. Bu çantamı yaparken tabandan yukarı 12 sıra kutucuk çıkmıştım söylediğim gibi. Yalnız bu ipim daha ince olduğu için genişlikleri daha farklı oldu. O yüzden ben bunu ölçtüm. İkisi de normalde bakın şu şekilde. Bunda 12 adet kutucuk yapmıştım. Taban arttırmasından başlayıp yukarı. Burada 11 adet yaptım. Ama yükseklikleri aynı. Çünkü ipler farklı olduğu için bu ip daha kalın çıktı bundan. Ki şöyle ki normalde bu ip 200 gram. Bu çantaya toplamda bu kullandığım ipten 160-170 gram yeterli oldu. Burs sarımı dahil. Ama bu çantam dediğim gibi 200 gramlık bir ip. İp kalın olduğu için yapısı gereği daha fazla gittiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi ancak yetecek ama bursumuzu sarmaya ve üstte bir sıra sık iğnemiz var. Şimdi ben size bir ölçüm vereyim. Bakın şuradan şöyle arttırım noktasına kadar bakın şöyle 15 santim arkadaşlar. Tabi de sık iğnemiz de var. Burada da aynı şekilde bakın sık iğnemizi saymıyorum. Çünkü sık iğneyi yapmadık daha. Şuradan sık iğnenin olduğu yerden doğru. Burası da 15 santim arkadaşlar. Yani kutucuk 12 adet olabilir ama santimi aynı. İp farklılığından dolayı bir kutucuk eksik yapacağım ama ölçüleri aynı oldu. Şimdi burada son bakış birleştirmemi yapacağım ve en son sırada bir sıra sık iğnemiz var arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada birleştirmemi de yapıyorum. Şu şekilde. Evet, şimdi artık son sırada bu sırada sık iğnemizi yapacağız. Şimdi sık iğnelerimizi de burada şöyle ilmek kaydırımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Sonra bu görüyorsunuz kutucuklarımızın arasına. Burada 2 adet zincir çekmiştik ama ben 1 adet çekiyorum burada bu sık iğne sırasında. Hem bu arada burada da bakın şöyle bursumuz bu şekilde. Hem biraz toplanma oluyor bursumuzu yerleştirirken o 2 adet değil de 1 adet aralarına sık iğne yapacağım. Bu da dikerken bize buradaki gibi bakın burada da aynı şekilde yaptım. 1 adet koydum ortalarına. Burada da 1 adet sık iğne yapıyoruz. Geri kalanını şöyle trabzanların başına da 1 adet. Kutucuğun ortasına 1 adet sık iğne. Trabzanın üzerine 1 adet. Bu şekilde. Bakın. Buralardan da dikerken iğne ile birlikte sabitlerken de bize kolaylık olacak. Hem de çantamızın biraz toplanmış oluyor. Bakın şu şekilde. Eğer ipiniz ince ise siz 2 tane de yapabilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için kasma yapmıyor. Ama eğer sizin ipiniz ince ise 2 adet de yapabilirsiniz. Orada bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bütün sıraları böyle sonuna kadar aynı şekilde sık iğnelerimi yapıp geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Bütün kutucuklarımın içine ve trabzanların başına sık iğnelerimi yaptım. Burada da sonuncuyu yapıyorum. Ve
şurada başlangıç trabzanın tepesine gelip bir adet sık iğnemizi şu şekilde yapıyoruz. İpim bakın burada artık bursa geçeceğiz. Bakın göstermeden önce, yani sık iğne yapmadan önce yanlarında bolluklar vardı. Bu yöntemle dediğim gibi bakın tam oldu. Şöyle köşelerinden ve tam gelecek. Eğer aralarına ikişer tane sık iğne koysaydık, iki zincir gibi, bu geniş olacak ve toplanmayacaktı. Hani bursumuza sararken de bunu monte ederken bize kolaylık sağlayacak. Bu bir püf noktası arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi ipimi buradan biraz uzunca bırakıyorum. Hem sonradan bursu iple sardıktan sonra çantayı monte ederken hem kullanmak için kısa kesmiyorum, uzun bırakıyorum. Şimdi bunu buradan kestikten sonra bursumu saracağım arkadaşlar. Bursu sarmada zaten biliyorsunuz hepimiz şu şekilde ipimizi bakın açıyoruz. Bakın raf ipleri açılıyor biliyorsunuz ve bu şekilde şuradan bir ucundan başlayarak böyle bu şekilde bütün bursumuzu saracağız. Bursumuzu sardıktan sonra iğne yardımıyla orayı göstereceğim zaten size. Bunu birleştireceğiz. Yalnız şöyle bir şey var. Ütüleyemeyeceğiz mi diyen arkadaşlara, soran arkadaşlar için cevaplayayım. Ben bu modeli ütülemiyorum arkadaşlar. Bence ütüsüz bu model çok daha güzel duruyor. Çünkü ütülediğiniz zaman bu ezilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ütüye maruz kalınca biraz eziliyor. Bu kağıt ip gibi değil de rafi ipler. Daha dayanıksızlar ütüye bence. Benimki yerli rafi biraz sert de, hatta bakın duruşu bile kalıp gibi duruyor. Ben bu formun bozulmasını istemediğim için ve kutucukları böyle daha güzel duruyor. Ütülemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bursumu saracağım ve birleştirmede görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi burs sarımına geçeceğiz. Burada da zaten bunu herkes biliyordur ama hiç bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir göstereyim dedim. Burada gördüğünüz gibi ipimizi şu şekilde açıyoruz. Daha doğrusu ben böyle yapıyorum. Yani tek saran da var ama ben açılmış sarıyorum. Çünkü çantamızı birleştirirken zaten tekrar iple etrafından döneceğiz. Şimdi şu şekilde bakın. Bursumuzun düz tarafını buluyoruz. Bu taraflarda gizlenecek olan yerleri ilk önce şuradan başlıyorum. Şu şekilde bakın şöyle yan koyuyorum. Ve bu şekilde ucu da içte kalacak şekilde, yani şurada kalacak. Ben bunu sararken kapatacağım. Ucu çıkmayacak arkadaşlar. Kenara doğru aldım. Şuradan ipimi bakın şöyle biraz bıraktıktan sonra şöyle keseceğim. Çünkü bunu çevirmesi zor olur oradan çıkartmazsanız. Şimdi bunu aça şöyle bakın. Bursunuzu mutlaka sarmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birleştirme esnasında yapılan sarım bence hoş durmuyor. Aralarda boşluklar kalıyor. Ben o boşlukları sevmediğim için önce alttan bursumu sarıyorum. Bakın şu şekilde elimle açıyorum. Ve arada böyle yırtımın olabilir. Sıkıntı yok. Kapanıyor zaten. Şöyle genişleterek bakın. Başlangıç yeri yan tarafa alıp üstünü kapattığımızda burada hiçbir çıkıntı olmuyor. Ve bütün ek yerlerinde de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ek yerini biraz öne getirerek arkadan doğru altta bırakarak birleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bütün bursumu sarıp geleceğim arkadaşlar. Siz de bursunuzu sarın. Sardıktan sonra çantamıza monte edeceğiz. Evet arkadaşlar, bursumu sardım. Burada gördüğünüz gibi son kalan parçayı şu şekilde kestim. Biraz uzun bıraktım ki dikerken bunu da şöyle içine doğru gizleyip bu kalmayacak, yani görünmeyecek ortada. Hatta biraz daha kısaltayım şu şekilde. Bunu çantaya eklerken bakın şu şekilde bunu da şöyle arasına doğru ekleyeceğim. Şimdi çantamızı dikmek için, birleştirmek için şöyle yerlerini ayarlıyoruz ve iplik yardımıyla şöyle köşelerinden, ortalıktan sonra şöyle tutturacağız arkadaşlar. Ondan sonra birleştireceğiz.
Şurada ayırdığımız ip vardı. Ben ilk önce bunu, şu birleşim noktasına bunu iğneye takacağım. Öncelikle dediğim gibi şu şekilde bursumuzu dikkatlice bakın. Kenarlarından şöyle ortaya gelecek şekilde şöyle elimizde ip parçalarıyla dört köşesinden tutturacağız arkadaşlar. Fark etmez, yaptığınız ip de olur. Şöyle önce şu kenar kısımlarından şu şekilde bakın ayarlayıp şöyle gelişi güzel, maksat burada dikerken yerinin oynamasın, sabitlemek. Şu şekilde düğümlüyoruz. Şunu da bakın şöyle tam karşı karşıya gelmesi önemli. Burs çanta yapan arkadaşlar bunu bilir. Bilmeyenler de öğrenmiş olur. Bakın şu şekilde. Şimdi şu ön ve arka parça kısımlarından da bunu birleştireceğiz. Şuradan yine kendi ipliğimden tutturabilirim. Şu şekilde bakın. Şöyle. Ve şu tarafından da şöyle tutturalım arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde şöyle bağladık. Bakın. İlk ölçtüğümüzde biliyorsunuz burs biraz boldu. Dediğim püf noktasını uygulayın arkadaşlar. En son sırada sık iğnelerimizi 2 tane zincir çektiğimiz gibi 2 tane değil, araya 1 adet sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde biraz toplamış oluyor. Hem çantamıza tam oluyor. Şimdi iğne yardımıyla bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz en sonki sık iğnede birleşim noktasında şöyle ipimi uzunca bırakmıştım. Şimdi ilk önce bu uzunca bıraktığım ipimi iğneye geçiriyorum. Bakın şu şekilde ipimi iğneye geçiriyorum. Buradaki ipliğimle ilk önce yapacağım. Sonra tabii ki bitince başka iple takıp devam edeceğiz. Şöyle yukarı çıkarayım size. Şimdi bakın bu şekilde önce şuradan iğnemi geriye doğru alıyorum. Şöyle bakın şuradan aldıktan sonra ipliğimi elimle çeviriyorum. İğneyle sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde düzgünce saracak şekilde bunu kendimiz ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın. Sonra yana geçiyoruz. Her bir sık iğnenin içinden, alttaki sık iğnelerin içinden geçerek bursumuzu monte edeceğiz. Şöyle hafif de açıyorum ki elimle çok kaba bir görüntü olmasın. Bakın şöyle hafif gevşetiyorum ipi. Bakın böyle. Şöyle sırada gelen sık iğneden geçiriyorum. Mutlaka elimin kontrolüyle böyle çekerken elimi kontrol ederek çekmeye çalışıyorum. Şöyle ipi biraz fazla sıkı tutmuşum. Şöyle şu şekilde. Evet. Bunu her defasında şöyle elimle biraz gevşetiyorum. Azıcık açıyorum. Ve sık iğnelere şu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Bütün bu işlemi çantamıza yapıyoruz. Şurada sık iğnelerden bakın bu şekilde bütün sık iğnelere tepesine batıp iğnemizi bu noktalardan geçirip çantamıza monte ediyoruz arkadaşlar. Hepsini yaptıktan sonra zaten işlemimiz bitmiş olacak. Ben ilerledikçe bitiş noktasını size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın burada ipim bitti.
Şurada parçası kaldı. Şimdi ip ekleyeceğim ve burada da bir püf noktası size vermek istiyorum. İpimi bakın şu şekilde bu tarafa doğru gideceğim. Şöyle bakın buradan şuradan içeriden doğru geçiriyorum. İpimin ucu burada. Aynı bu şekilde biraz uzun bırakıyorum ve bakın şimdi şuradan bir kere geçiriyorum. İpimin ucunu şöyle yan tarafa doğru alıyorum. Çünkü bu tarafı saracağım için bunun altında kalmasını sağlayacağım. Hatta şöyle biraz da keseceğim. Öbür kalan parçayla beraber. Şimdi buradan şöyle kendi etrafında bir kere geçiriyorum. Bir tur attırıyorum ve tekrar buradan şöyle çekiyorum ipimi arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Bu tarafa da geçerken bakın şuradan yine alttan karşı tarafa geçiriyorum. Şu köşe dirsek bölümünde olduğu için. Şimdi bu yan tarafa koyduğumuzu alt tarafa alıp bu şekilde yapıyorum. Yani iplerimizi bu şekilde saklayarak hem sağlam yapıyoruz hem de görüntü kirliliğinden kurtuluyoruz arkadaşlar. Düğüm yapmıyoruz. Zaten kağıt iplerde ya da rafyalarda pek düğüm önerilmiyor. Buradan gene kaldığımız yerden her bir sık iğnenin içinden batıp bakın şöyle hafifçe açarak şöyle inceltelim biraz ipimizi. Şu şekilde şöyle biraz inceltiyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burada da bunları yaparken bakın bu alttaki ipimiz burada gizleniyor. Yani düğüm yapmıyoruz. Kesinlikle düğüm yok. İpliğimizi yürütüyoruz. Alttan gizleyerek yapıyoruz bu işi. Çünkü düğüm olmaz arkadaşlar. Güzel durmaz. Kağıt iplerde ve rafyalarda bu tekniği böyle gizleyerek yapabilirsiniz. Buradan geri kalanına devam ediyorum. Ve hem diğer ipim hem sonradan eklediğim ipim de gizlenmiş oluyor. Bakın. Şu şekilde. Bunları devam edip burada bitişte tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sarım işlemi bitti. Burada başlangıç noktamıza bakın geldim. Sarmaya buradan başlamıştım. Burada ipimizi koparmıyoruz. Bakın. Burada ipimizi şu şekilde yürütüyoruz arkadaşlar. Şöyle kenar yerinden şöyle gelişi güzel. Tabii ki burada örüm yönüne doğru olması şart. Çünkü bu çanta astarsız kullanılacağı için örgünün oldukça muntazam olması lazım. Bu şekilde yürüterek böyle aralarından ipimizi yürütebildiğimiz kadar yürüteceğiz ve sonra keseceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çanta astarsız kullanıyor. O yüzden güzelce şu şekilde bakın yürütüyoruz ve en sonda şu şekilde ipimizi gizleyerek şöyle aşağı kadar bakın şöyle şuradan keseceğim. Şimdi bakın şu dip taraftaki ipimi de onu da aynı şekilde arkadaşlar bakın şöyle başlangıçtan bunu da şu şekilde bakın gizliyorum. Şöyle trabzanlarımın arasından doğru şöyle yürütüyorum ve ondan sonra keseceğim. Hiçbir zaman ipimizi direkt kesmiyoruz arkadaşlar. Yürütüyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Hem sağlam olur hem de görüntü kirliliği olmaz. Dediğim gibi kağıt iplerde düğüm tekniğini önermiyorum. Genellikle bu şekilde gizleyerek ipimizi yürüterek işlemimizi yapalım. Şimdi keselim. Evet, çantamız bitti arkadaşlar. Şu şekilde de bakın kapatalım. Bakın çok hoş oldu yine. Ve bu çantamın bakın ipi ip değişikliği o kadar fark ediyor ki şu şekilde de düzeltelim. Bakın harika oldu. Ben rengine de bayıldım. Bu yaz bunlardan çok çalışacağımı düşünüyorum. Bakın ikisinin ip
kalınlıkları farklı. Bu çantamda 160 gram kağıt ip gitti. Bu çantamda bakın 200 gramdan bu kadar kaldı. Ama genel olarak 200 gram kalınsa ipimiz, benimki bayağı bir kalındı. 200 gram bir ip yeterli. 20 santimlik burs kullandım. Bakın 20 santimlik burs ama çanta oldukça geniş oldu. Ben şimdi şu uç köşeden bakın ölçüyorum. Bakın çanta neredeyse şöyle genişliği 34 santim arkadaşlar. Yani burs 20 santim demeyin. Ağız kısmı 20 santim olabilir ama çantamızın genişliği 30-35 santim oldu. Bakın ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Ben bu videoları amatörce çekiyorum. Şöyle bir eğitimini almadım. Sadece Instagram sayfamda benden çok talep gördüğü için, takipçilerimi de kırmak istemediğim için kendim yaptığım gibi anlatmaya çalışarak çekmeye çalışıyorum. Bazı yorumlar geliyor. Gerçekten böyle kırıcı olabiliyor. Hani ben profesyonel değilim. Kendi elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Umarım siz de olumlu düşüncelerinizi, ya eleştiri de olabilir, onları da açayım ama kırıcı olmamak şartıyla yazabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok da mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.